Evet, bugün ne deniyoruz? Abi bugün viraj testi deniyoruz. Bakalım Tesla'mız mı yol tutuyor yoksa lastiklerimiz mi yol tutuyor? Arabanın dinamiklerini, tepkilerini, sürüş hissiyatı zaten had safhada. Bunu tekrar dile getireyim. Yani çok eğlenceli. Bir BMW'den farkı yok benim için. En son BMW'den inip buna bindiğim için bunu söylüyorum arkadaşlar. Neyse abi, siz kankamsınız, ben kankanızım. Bedo'yum işte ben. Bana Bedo diyorsunuz zaten. Göreceğiz. Vallahi göreceğiz. Sadece sizlerden tek bir ricam var. 500 aboneye çok az kaldı. Bir el atın be abi. Şuradan be abi. Aşağıdan bir abone ol gitsin. Hadi herkese iyi seyirler. Lastiklerimizin basıncı 45. Dinamikleri yavaşlamayı düşürülmüş yapayım da arkadan bizi kaydırmasın sağlam viraja girdiğimizde. İlk şöyle bakın, şurada hafif gazlıyorum. ESP büyük devreye giriyor ama bakın. Araba ESP seslerini duyuyorsunuz. Araba büyük dans ediyor abi. Yol tutmuyor abi araba. Yani ya da Hankook'lar yol tutmuyor. Şimdi virajlarda göreceğiz bunları. Bu yolu hatırlayanlar elbet olacaktır. Şöyle önümdeki araçlarla önüme mesafe koymaya çalışıyorum ki viraja biraz sert girerken şey yapalım, dikkatli olalım yani, patlamayalım hiçbir şekilde. Bak, sürekli ESP'deyiz. Durmada bir sıkıntımız yok. İzle abi şimdi. Bak, kamera kaymıyor. Bak. İnan, o arı neydi la öyle? Ya gaza dokunduğunuz an inanılmaz tepkiler var abi arabada. Bak. Peki ben bunu şöyle yapalım abi. Dinamikleri kaygan yüzey dersek bakalım ne olacak, çok merak ettim. Bu sefer daha sağlam kesiyor. Bak, frenliyorum. Abi yok inanılmaz kayıyor. ABS'yi devreye soktum. Arkamda kimse yok. Kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak etmeyin o konuda. Kamera açılarımız umarım düzgündür. Arazi yardımı modunu aktif ettim. Araba şu anda gaz yemiyor ama zaten uyarı veriyor arazi dışı diye. Onu nasıl algıladım be birader? Ya vallahi arkadaşlar, bakın şu anda lastik basışlarımız da 44-45 PSI. Gaza bastığımız an sürekli ESP devrede. ESP de kapanmıyor. Bu çok sinir bozucu bence. İnanılmaz sinir bozucu bir şey. Şu abi 70 ile giderken bir frenleme. Zaten burası şey. Buradan ayrılalım. Bak, gene ufak bir viraj geliyor. Biraz gazlı dönüyorum. Bak, karşıdan kamyon geldi. Tabii size muhtemelen bu açılar size hiç şey gelmiyordur, hani böyle ya normal döndüm falan diyebilirsiniz. Normalde böyle az önceki gibi dönmem. Yani biraz daha hızlı dönebilirim ama hem karşıdan araba geldi hem önümde araba var. Onunla biraz mesafemi açmak istiyorum. Şu arkada gözümden kayarsa arka taraf açık kalsın. Bu arada yol çok güzel değil mi ya? Şu an Belgrad Ormanı'nın içindeyiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu camımızı bir silelim. ESP'si çok tatlı çalışıyor. İnanılmaz tatlı çalışıyor ama direkt kesiyor. Yani hakikaten direkt kesiyor yani. Bak, şu an bile ESP kesti, gördünüz. Bir saniye. Umarım buraları almışsındır kameram. Kameraman.
Yollar biraz bozuk. Arabaya da zarar vermek istemiyorum. Saçma sapan yerlerde yamalar var. Görüldüğü veya görülmediği üzere sert kullanımda da 27'ye çıktık ha. Watt hours. Bak şimdi. ESP direkt devrede ya. Şurayı bir kapat abi. Bak duydunuz mu? Önümdekinin gitmesi lazım. Bak. Ya böyle bir şey yok ya. Abi direkte kayamazsın, hani anladın mı? Direkte kayamazsın yani. Şu haritayı bir açayım bakayım, uzun bir yol geliyor mu? Şunu bir geçelim abi. Gördüğünüz gibi lıps 100'e çıktık abi. Burada tümseyimiz var. Yavaşlıyoruz. Bu trim sesi duyuyorsanız eğer benden kaynaklı arkadaşlar. Arabanın şu an kamera ekipmanları cartı curtu dolu. Solumuza bakalım, kontrollü geçelim abi. Ama arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Arabanın sürüş, hissiyat, gidiş, duruş çok yerli yerinde. Yol tutuşu da keza öyle. Zaten videoda da gördünüz. Konfor, rahatlık deseniz süspansiyonları gerçekten iyileştirmişler. Ben eski Model Y'yi test edip beğenmemiştim. Süspansiyonlar sertti. Araba trim sesi doluydu vesaire vesaire. Ya bu o kadar konforlu ki. Yani böyle gerçekten premium hissiyatı yaşatıyor. Buna emin olabilirsiniz. Diyorsunuz ki hani adamlar yapmış ya. Oluyorsunuz yani, açık açık onu söyleyeyim. Bakın tek şerit tek gidişli yolda abi saçmalıyorsun. Bu 30 yazdığı için 40'ın üstüne çıkmıyor. Bu sefer de arkadaki size çok yanaşıyor. Bir otopilotu açayım diye düşündüm. Ya bu arada otopilotla da keyifli bu araba, biliyor musunuz? Hani ben sürmeyeceksem ne anladım bu işten diyebilirsiniz ama hiç öyle değil vallahi. Gene direksiyon elinizde ama kendi müdahale ediyor. Ya yormuyor. Yormuyor abi. Araba hakikaten yormuyor. Gayet yolunda gidiyor. Yolunu hani hissiyat var abi. O mesela ben en çok neyle karşılaştırabilirim? Benim E90 kasa 320 dizelim vardı, 184 beygirlik olan. M-Sport'ta araba. Onun gibi ya. Ondan biraz daha yumuşak süspansiyonları, süspansiyon tepkileri. Şimdi tepkileri dediğimde algılarsınız diye demedim. Direksiyon kesinlikle aynı yani onunla. Ve hani araba gördüğünüz gibi sürekli uyarı veriyor. Önde diyor ki bak mesela kasis tabelası yoktu burada ama öndeki araba misal 60'a giderken birden 30'a düştüğü için bana uyarı verdi. Diyor ki orada bir şey oluyor. Onun dışında ara hızlanmalar falan mükemmel ya. Hani tepkiler dizel benzinli arabayla karşılaştırılamaz bile. Çünkü anlık bir tepki var. Bakın şimdi şurayı bak. Böyle bir şey yok. Daha tam oturamadım bile gaza. Daha tam gaza oturamadım. Hani öyle turbo dolsun, o dolsun, bu dolsun, devir gelsin. Hiç öyle bir şeyiniz yok. Ara hızlanma, kaçma, kaybolma, vın vın vın, hemen yürü abi. Basıyorsun ve gidiyorsun ya. Bu kadar basit yani. Arabanın gaz, fren tepkileri mükemmel. Ben çok beğendim abi. Arabayı
övmek için demiyorum veya gömmek için de demiyorum. Şeyde de çok beğenmiştim açıkçası. Test sürüşünde de çok beğenmiştim. Standarta frenlemeyi standarta aldım da biraz şarj edelim ya. Gerçi daha fazla şarj etmeyeceğini söylüyor ama bilmiyorum işte, tek fren kullanmak için balatalarımız yakışıklı kalsın diye. Yoksa ben frenlemeyeceksem bu arabayı niye aldım yani? O ne ya? Şeridin soluna çıktınız, derhal kontrol edin mi? Derhal şeride girin mi? Öyle bir şey dedi ama. Araba sizi uyarıyor. Gerekli yerlerde müdahale ediyor. Sürekli bir müdahale etme kesinlikle yok. Rahatsız edici müdahale deseniz o da yok. Mesela size nerede müdahale ediyor en çok da biliyor musunuz? Misal veriyorum, kafanız başka tarafa dönük. Bak, hem göz takibi yapıyor bu araba hem kafa takibi yapıyor içeriden sizi. Kafanız başka tarafa dönük. Araba şeridin dışına, az önce ben göğsümdeki kameraya baktım mesela. Şeridin dışına taştım, derhal şeride girin diye uyarı verdi. Ama kafam normal yola bakıp şeridin dışına çıksaydım vermeyecekti. Mesela şu an bak çıktım, vermedi. Yani adamlar tıkırında yapmış abi. Sen dikkat etmezsen sürüşüne, ben seni uyarırım, dikkatimi veririm diyor. Ama misal veriyorum şimdi. Ya gözlük var şu an bu arada. Bunun da bug'ı gözlük. Bilerek gözlük takıyorum. Çünkü bu sefer gözlerimi çok fazla takip ediyor. Gözlerimi takip etmesi sorun değil. Problem. Bir uyarılar vermesi problem. Hatta şöyle şu tam aynanın üstünde, şimdi gösteremiyorum size göğsümde olduğu için kamera. Aynanın üstünde bir kamera var. O hem göz takibi hem kafa takibi yapıyor. Bir de kızılötesiyle de yapıyor. Ya da lidar sensör var. Bilmiyorum. Geçen kamerada gördüm, orada bir şeyler parıl parıl